Ay'ın uzak tarafından toplanan yüzey örnekleri üzerinde yapılan son analizler, evrenin kimyasal sınırlarına dair ezber bozan bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Çin'in Chang'e 6 uzay aracının Ay'ın uzak tarafından Dünya'ya getirdiği örnekler incelendi ve Ocak 2026'da yayımlanan analizlere göre oradan gelen toprak örneklerinde daha önce doğada hiç rastlamadığımız tek duvarlı karbon nanotüpler bulundu. Bu keşif çok önemli. Çünkü biz bu maddeyi sadece laboratuvar ortamında çok özel şartlarda üretebileceğimizi sanıyorduk. Ancak bu keşif, Ay'da bu maddenin milyarlarca yıldır var olabileceğini gösteriyor. Karbon nanotüpler, karbon atomlarının altıgen kafesler yapısıyla bir araya gelerek oluşturduğu, saç telinden binlerce kat ince, bilinen en sağlam çelik türünden 100 kat daha sağlam ve %85 daha hafif silindirik yapılardır. Bu maddeler, atomik boyuttaki kusursuz dizilimleri sayesinde hem süper iletken hem de dünyanın en güçlü malzemelerinden biri olarak kabul ediliyor. Dünya üzerinde bu yapıları üretmek oldukça zorlu bir süreçtir. Bilim insanları, laboratuvar ortamında 1000 derecenin üzerindeki sıcaklıklara, vakum odalarına ve milimetrik hassasiyetteki kontrol mekanizmalarına ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle tek duvarlı nanotüplerin atomik dizilimini kontrol etmek, modern teknolojinin en büyük zorluklarından biri olarak görülüyor. Çünkü çok duvarlı yapıların aksine, tek duvarlılar herhangi bir yapısal kusur barındırmayan, elektriği ve ısıyı mükemmel şekilde ileten atomik birer süper yol gibidir. Bu denli zor üretilen bir maddenin bu kadar değerli olmasının sebebi ise sunduğu sınırsız teknolojik imkanlar. Bu kadar zor üretildiği için de karbon nanotüpler adeta teknolojinin kutsal kasesi gibi görülüyor. Bugün, batarya ömrünü katlayan pillerde, kanser hücrelerini nokta atışı vuran ilaç teknolojilerinde ve bilgisayar çiplerinde devrim yaratmak için bu maddeyi kullanıyoruz. Gelecekte ise uçak gövdelerinden fütüristik zırhlara kadar her şeyi çok daha hafif ve sağlam hale getireceğini biliyoruz. Peki, bizim laboratuvarda kurduğumuz o ortamlar olmadan Ay bunu nasıl başardı? Bu sorunun cevabı, Ay'ın uzak tarafının o hırçın geçmişinde gizli. Burası yakın tarafa göre çok daha fazla ve şiddetli meteor bombardımanına maruz kalıyor. Mikrometeoritlerin yüzeye çarpmasıyla oluşan anlık devasa enerji, topraktaki demir mineralleriyle birleşince bir tür doğal nanofabrikaya dönüşüyor. Karbon atomları, bu kaosun içinde demiri bir rehber gibi kullanarak bu muazzam tüp yapılarını oluşturuyor olabilir. Bu keşif, Ay'ın sadece ölü bir kaya parçası değil, aynı zamanda ekstrem kimyasal süreçlerin yaşandığı devasa bir doğal laboratuvar olduğunu kanıtlıyor. Chang'e 6'nın getirdiği bu veriler, gelecekteki uzay misyonları için yerinde kaynak kullanımı stratejilerini kökten değiştirebilir. Dünyadan Ay'a malzeme taşımanın devasa maliyeti düşünüldüğünde, Ay yüzeyinde doğal olarak bulunan bu karbon nanotüpler, gelecekteki Ay üslerinin inşasında ve radyasyon kalkanlarının üretiminde temel yapı taşı olabilir. Bilim dünyası için asıl heyecan verici olan ise, laboratuvar ortamında bile üretilmesi oldukça güç olan bu kusursuz yapıların, Ay'ın hırçın doğasında kendiliğinden nasıl sentezlendiğini anlamaktır. Ay'ın uzak tarafındaki bu doğal nanofabrikalar, evrenin en zorlu koşullarında bile maddenin en mükemmel formlarına dönüşebileceğini gösteriyor. Artık Ay'a sadece bakmıyoruz. Onun milyarlarca yıllık jeolojik geçmişinde gizlenmiş bu atomik mühendisliği çözerek derin uzay keşiflerimizin fiziksel sınırlarını yeniden tanımlıyoruz.